Merhaba değerli arkadaşlar. Romca öğrenimine devam ediyoruz. Bugün standart Rom alfabesini konuşacağız. Rom abeceleri ve alfabeleri. Bunu ilk önce öğreneceğiz, sonra standardı anlatacağız. Romlar göçebe hayatı yaşamış ve her zaman diğer milletler tarafından dışlanmış bir ulus olarak büyük bir başarıyla kendi dilini korumaya başarmıştır. Rom dili Romların biricik serveti olup birbiriyle anlaşabileceği ve diğer hiç kimsenin anlayamayacağı bir dildir. Romların yaşam şartları onların kelimelerini kağıda geçirmelerine izin vermemiştir. Fakat sık sık Romlar kendileri de dillerinin yazılmasını istememiştir ve bugüne kadar bunu kabul etmemiş ve diğerleriyle tek servetini paylaşmaya istememiştir. Son yüzyıllar Romların farklı ülkelere yerleşmeye başlayıp diğer dilleri öğrenmeye başladıklarında adım adım Romca'da yazmaya başladılar. İlk yazılar herkesin kendi lehçesiyle yazdığı ve herkesin kendi öğrendiği ya da o zamanda yaşadığı yere göre kullanılan alfabe ile yazabilmekteydi. Romların Rom dili ile yazdıklarını ki tek farkı bu ülkelerde alfabe ile yazılmış diktonlardır. Her ülkede bu dili yazmaya çalışan her Rom dilinin korunmasına ve onaylanmasına katkıda bulunmuştur. Rom yazarları daha sık Latin alfabesi ile yazmaktadır çünkü Balkanlarda ve Avrupa'da bu alfabe hakimdi. Fakat Kiril alfabesi ile yazdıkları yerlerde bulunmaktadır. Bu alfabe ile Sırbistan'da, Makedonya'da, Bulgaristan'da, Rusya'da ve Slav dilinin konuşulduğu diğer ülkelerde kitaplar yazılmıştır. Biz bu açıdan kimsenin katkılarını küçümsemek istemiyoruz. Bu bölümde biz sadece Rom dili yazılışında standart alfabe olmak için rakip olan alfabeleri belirteceğiz. Rom dilinin onayında geride kalan katkıda bulunmuş herkese minnettarız. Şimdi Şaip Yusuf alfabesinden başlayalım. Şaip Yusuf Makedonya'da doğmuş, 1980 yılında Krume Kepeski ile ilk Rom gramerini kitabını yayınlamıştır. Bu gramer iki dilde olup Romca ve Makedonca yayınlanmıştır. Gramerdeki kullanılan çok sayıda sözler Romca bilinmediği için Hin dilinden alınmıştır ve dili böylece zorlaştırmıştır. Alfabeye gelince gördüğünüz gibi Sırp Latin alfabesi ile yazılmıştır. Görülen harflerde üst işaretler orijinal Latin alfabesinden olmayan işaretlerdir. Bu alfabe ile ilk grameri yazdıysa da 1992 yılında Victor Friedman ve Donald Kendrick'i dinleyip alfabesine diftongları da yani iki sesleri de katmıştır ve böyle alfabesini 35 harfa yükseltmiştir. Bu alfabe Makedonya'da bugün de kullanılmaktadır fakat ne zamana kadar kullanılacağı bilinmemektedir. İşte farklar görüyorsunuz burada. Çünkü ilk alfabe burada, ikinci alfabe burada. Bu ç, p, t gibi işaretleri, iki diftongları bunlar aldığı için biraz zorlaştırmıştır alfabesini. İkinci alfabe ise Doktor Marcel Cortiade alfabesidir. Bu Rom bilgini çok sayıda kitap yazmış ve çok sayıda Romlara yazı için destek olmuştur. Fakat Marcel Cortiade 1986 yılında Romanus Startorum kitabını yayınlanan ve orada şu alfabeyi vermiştir. 1990 yılında 4. İru Kongresi'nde 17 akademisyen bu alfabenin tüm Romlar için kabul edilen fakat kongreden sonra kimse bunu kullanmamıştır. Marcel Fransa'da Inalco Üniversitesi'nde katedra açıp Romca öğretmeye başlamıştır fakat çok az sayıda Romların öğrenmeye ilgi göstermiştir. Romanya'da Gheorghe Sarau Eğitim Bakanlığı'nda çalıştığı için ve Romcayı bildiği için okullar açmıştır ve bugüne dek bu alfabe Romanya'da kullanılmaktadır. 4. Kongresinde bu alfabenin kullanılması Marcel'in konuştuklarına inanmışlardı. Çünkü ne diyordu Marcel? Her Rom kendi lehçesinde yazacak, her Rom kendi lehçesinde okuyacak. Bunu
İnsanlar inandılar çünkü dilleri bilmiyorlardı. O zaman da yalan meydana çıktı ki bu hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Göründüğü gibi bu alfabede 45 harf vardır. 45 harf birinci sınıfta bir öğrenciye öğretmek çok problem olmalı. Onun için biz bu alfabeyi almadık ve her zaman da karşıydık. Diğer bir alfabe Dr. Rajko Đurić alfabesi. Bu Sırbistan'da Rom bilgini çok sayıda kitap yazdı. Tarih kitapları da yazdı. Fakat işte gördüğünüz gibi bu da Sırp Latin alfabesini kullanarak aynı Şaip Yusufi gibi eski Yugoslavya'da kullanılan alfabedir. Bugün Latin harfleri ile yazılmış Sırp Latin alfabesi gibi bilinmektedir ve Sırbistan'da kullanılmaktadır. Ne kadar kullanılacak onu da göreceğiz. Çünkü orada çok lehçeler olduğu için, lehçelere uymadığı için ben diyorum ki bunun değişmesi gerekiyor. Şimdi benim alfabem, Prizren alfabesine geçiyoruz. Selahattin Krezi. Biz bu alfabeyi 1992 yılında Prizren'de yaptık. Niye yaptık? Çünkü o zaman da Marcel Cortiade'nin yaptığı alfabeyi beğenmediğimiz için ve biz öğretimde çalıştığımız için böyle alfabenin geçemeyeceğini bildiğimiz için yeni alfabe kurmaya başladık ve yeni alfabeyi Romların konuştuğu dilden çıkararak yaptık. Yok bir devletin dilini alıp ABC'sini alıp onunla yapmak. Biz kendi dilimizden bunu çıkardık. İşte görüyorsunuz fark ne var? Bizim alfabemizde T, P, K gibi diftonglar yoktur. Neden yoktur? Çünkü onlar zaten iki harf olarak duyulmaktadır. Örnekteki gibi tan, pen, ker, çay. Bu yüzden ayrı ayrı yazılmakları gerektiğini biz karar verdik. T ve H, P ve H, K ve H, Ç ve H vesaire. Şimdi biraz daha geniş bilgi verelim burada. Neden bu alfabe bir standart alfabedir? Çünkü bu alfabeyle şimdiye kadar benim yazdığım kitaplar ve Kosova'da kullanılan bütün ister televizyonda ister bütün kitaplarda bu alfabeyle yazıyoruz. Neden böyle yazıyoruz? Çünkü en yenilik alfabe ve bütün dünyada çok kolay kullanılabilecek bir alfabedir. Gördüğümüz gibi alfabede 25 harf vardır. 26 ses vardır. 26 ses neden? Çünkü L harfinin iki şekilde kullanıyoruz. L ve L Türkçe'de olduğu gibi. Ayrıca 20 tane konsonant yani sensiz, 5 tane vokal vardır. Bunlar sesliler ki onlarda kalın sesliler A, O, U ve ince sesliler 2 tane olduğunu işte burada görüyorsunuz. Şimdi bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. İki sesli harflerin arasında sessiz harfler. İki ünlü arasında diğer ünsüz harfler arasında en fazla başlıca şu ünsüzler bulunur. Yani iki sesli harf yan yana gelmemesi için N, Y, S, Ş, H, T ve K. Biliyorsunuz Türkçe'de de kaynaştırma harfi diyorlar. N, Y, S, Ş Türkçe'de kullanılıyor. Bizde daha fazla harf olduğu biz belirttik. L harfi okuma esnasında iki rol oynamaktadır. Sert ünlülerden önce yerleştiren A, O, U, Türkçedeki gibi L gibi telaffuz edilmektedir. Örneğin palal geri, balal rüzgar, telal alttan, lolo kırmızı, kalo siyah, mulo ölü, luno orak, luludi çiçek ve başka. Fakat yumuşak seslilerden önce yani ince seslilerden e'den yerleştiklerinde Türkçedeki gibi telaffuz edilmektedir. Örneğin tele, aşağı, gele, gittiler, kali, siyah, loli, kırmızı. Biz bunu anlattık. İ ve E, O nasıl geliyordu? Eğer 10 günde Romca videolarımızı bakmışsanız, izlemişsiniz. Orada biraz bunları söyledik. Lil, kağıt. Bu sisteme uymayan bazı kelimeler vardı fakat dili bilenler zaten bunları bilir. Alfabemizde başka bir harf, diğerlerin kullanmadığı bir harf. Çünkü çoğuları C, H yani C, H, Ç gibi kullanıyorlardı. Biz ise bunu değiştirdik. Çünkü bunu Ç bu şekilde yazmaya başladık. Neden bunu yaptık? İlk önce
İlk olarak bizler bir harfin bir ses belirteceğini, bir sistem yapmaya çalıştığımızı söyledik. İkinci olarak Rom dilinde iki aynı sessiz harf asla ard arda gelmezler ve bu yüzden biz C, H harfini Ç harfi gibi aldık. Bunu örnekle göstereceğiz. Şimdi eğer çuri yazmak istersek bunu kullanırsak o zaman da C, H harfleri geliyor. Yani bıçak. Çay yazmak istersek C, H yine yan yana geliyor. Kız. Çavı da yazmak istersek yine C, H yan yana geliyor. Çip yazmak istersek yani dil yine C, H iki sessiz harf yan yana, iki aynı sessiz harf yan yana geliyor. Biz ise bunlardan kaçırmak için bu ç'yi kullandık. Çuri, çay, çavo, çip ve bu problemleri baştan çektik. Diğer bir şeyler ne öğrenmemiz gerekiyor? Ç ve F harfi. Ç harfi, örneğin Ç harfi, S harfi ile yer değiştirebilecek bazı lehçelerde bulunmaktadır. Çünkü Ç harfi zaten Romca bir harf değil. Biz bunları başka dilden kelimelerin Romca'ya girdiği için bunları almıştık. Örnek olarak çurula, Ç, çarık, sidipe, eziyet çekmek, olensa, onlara, malensa, arkadaşlarla ve başka. Bunlar şöyle yazılır. Surula yani ç yerinde s kullanıyoruz. Sidipe, olensa, malensa vesaire çünkü zaten ç harfi Romca'da bulunmuyor. Ayrıca f harfi. F harfi de Romca'da bulunmuyor fakat bazı başka devletlerden, başka milletlerden gelen kelimeler örnek olarak fabrika, futbol ve diğer internasyonel kelimeleri kullanmak için biz bunu alfabemize aldık. Fakat Romca'da bu Romca kelimelerinde bu harf yoktur. Rom dili 23 harfle yazılmış tezine göre Dr. Raiku Jurist'ten Seoba Roma, Romların Gücü kitabındaki 229 sayfasında okuyabilirsiniz. J.A. Decourtman gibi bazı bilim adamları Rom dilinin 23 harfle yazıldığını söylüyor. Ama onun görüşünü birçok bilim adamlarıyla zıt görüşte olduğunu söylüyorlar. Biz buna karşı değiliz. Buna inanıyoruz ve onun gerçekliğini bu ve birçok kitaplar yazılarak söylüyoruz. Çünkü bizim ABC'mizde gördüğünüz gibi 23 harf vardır. Ondan 23'lerden 2 tane dedik Ç ve F çekilirse 25'ten burada gördüğünüz gibi o zaman da bu harfler tamam evvelki yani ilk önce Romların yazdığı alfabesiyle yazılı. Evet değerli dinleyiciler, şimdi bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolara destek olacaksanız videomu beğenin ve zili açın ki videolar yayınladığım zaman doğrudan haberdar olun. Görüşmek üzere.